Black Sheep Motogaraj'dan herkese merhaba. Ben Berkay. Ben Yiğit. Bugün Yiğit'in Dominar'ını tekrar inceleyeceğiz. Neden? Tekrar inceleyeceğiz. Şöyle 2000 kilometrede neler yaşadık, neler mutlu, neler mutsuz etti. Onun hakkında bahsedeceğiz. Aslında çok mutsuz eden bir durum yok ama mutsuz eden durumlar da var. Değişik bir cümle oldu. İlk başta aynalardan çok şikayetçiydin. Evet, aynalar gerçekten büyük problemdi. Dominar 500 videosunda da bahsettiğim üzere aynalardan çok çektik. Hatta aynaları değiştirdiğimiz, GP kompozisyon aldığımız aparatları taktığımız videoyu da paylaşmıştık. Altına 1.90 boyunda bayağı kalıplı arkadaşlar aynalardan görebildiklerini söylemişler. Gerçekten keşke irtibat kurabilsek. Ben o aynadan görmek isterim 1.80 boyunla. Nasıl görebildiklerini. Görebiliyorlardır, asla aksini iddia etmiyorum da bizdeki ayna o kadar ayarlanmıyordu. Belki model farkından dolayı aynada bir değişiklik vardı. Dışarıdan görünüşte bir farklılık yok şekil olarak aynada ama abi gözükmüyordu ayna. Böyle bir problem vardı. O yükseltme aparatıyla ayna problemini çözdük. Şu an aynalardan çok mutluyum. Arkamı görebiliyorum artık. Ayna aparatı demişken, ayna aparatını takarken Loctite kullandık. Bu sayede ilk başta Loctite'siz kullandığımızda ayna oynuyordu çok rahat. Yüksek hızlarda. Loctite kullanarak bunu da çözmüş olduk. Siz orijinal aynanın arasına gidonla aparatı koyduğunuzda ne kadar pul da atarsanız, ne kadar cıvata da atarsanız, ne kadar sıkarsanız da zaten ayna gidona bağlandığı yerden oynamaya müsaitti bir miktar. Ve aparatla birlikte daha fazla oynar hale geldi. Dolayısıyla Loctite kesinlikle arada olması lazım. Yani aynayı sabitlemek istiyorsanız açısını aldıktan sonra gidon, aparat ve aynanın olduğu yeri Loctite önemli. Debriyaj manetiyle ilgili de debriyaj maneti de yol yaptıkça vidası gevşedi ve araya bir tane pul attık. Bu da onun aşağı yukarı oynamasını, benim canımı sıkmasını durdurmuş oldu. Şu salınımı biraz azalttık. Yani evet. Bayağı azalttık. Bayağı fark etti. Başka neyinden bahsedebiliriz? Hemen notlarıma bakıyorum. 500 kilometre yorumunda da neyden bahsettiysek onların üstüne koyarak devam edelim. Evet bu problem hala problem ya da evet bu problem değilmiş ya da ben alıştım gibisinden. Hemen o zaman aynadan sonra göstergeye geliyoruz. Abi göstergeyle ilgili hiçbir şey değişmedi hayatımda. Gösterge hala gözükmüyor. Göstergenin hala parlaklığı çok tırt. Hala bence çok demode. Yani bunu bilerek alıyorsunuz motoru. Zaten izleyen ben dahil herkes bir motoru gidip araştırıp bakıp alıyor. Yani ben bakkaldan ekmek alır gibi motor almıyoruz hiçbirimiz. Bunu biliyordum. Bu kadar olduğunu sadece tahmin edemiyordum. Ama gerçekten bu kadarmış. Vites göstergesinin olmaması, parlaklığının güneş altında gözükmemesi bir problem mi? Ya artık problem olmaktan çıktı. Zaten gerçekten göstergeye bakmıyorum. Ya başta da bakmıyordum. Vites göstergesi olmadığı için bakmıyordum. Sadece arada bir kilometrem kaç kilometre hızla gidiyorum'a bakıyorum. Bir de arkadaşlar çok severler ve çok bilirler. Sinyali genelde açık bırakıyorum. Sinyali kapattım mı diye bakıyorum. Onları da görebiliyorsun ama. Ya onlar gözüküyor. Onlarla ilgili bir problem yok. Ama yani bunun dışında göstergeyle muhatap kaç kilometre gidiyorum? Sinyalim açık mı? Vitesle işiniz olmuyor alıştıktan sonra. Yani hala atıyorum birkaç bin kilometre yaptıktan sonra ben kaçıncı vitesteyim bir problem olmamalı zaten diye düşünüyorum. Bir de özellikle bir şey görmek istiyorsan böyle yaklaşman lazım. Ben de kullandım bir iki kere. Evet gösterge gerçekten belli olmuyor. Siyah üstüne bu ledler çok güzel olmuş. Siyah üstüne siyah yapmışlar göstergeyi. Çok güzel olmuş ama olamamış. Yani daha iyileştirmeleri lazım. Evet. Biraz parlaklık, bir tane düğme koy oraya ya. Açalım. Gerçekten üstünde bir sensör var ama işini iyi yapmıyor bence. Sensör işini iyi yapıyor olsa bile göstergenin açılabildiği maksimum parlaklık seviyesi yeterli değil. Zaten göstergede işte Dominar 400'e kıyasla o alt göstergedeki birçok ortalama yakıt tüketimi, yaptığım mesafe, ıvır zıvır gibi ekstra özellikler zaten Dominar 250 modelinde yoktu. Alttaki göstergede işte ABS çalışıyor mu, ıvır var mı, akü şarj ediyor mu falan gibi. Yalandan koymuşlar. Asla bakmadım. Ki bunu da Ducati'den çakmışlar galiba. Evet. Ducati'nin birkaç modelinde vardı. Ya hoş bir özellik mi orada bir gösterge daha durması? Göze de hitap etmesi lazım. Ediyor mu? Ediyor evet. Teşekkürler Bajaj. Ama bir işe yarıyor mu? Yani 500 kilometre yorumunda da söyledim. Motor ağır. Hala ağır. Bu gerçekten benim için o zaman da bir problem değil. Bu zamanda da bir problem değil. Ağırlık kişiden kişiye göre değişebilecek göreceli bir kavram. Yani ben ağır olmasından mutluyum. Bu bir problem değil. Kalıbından mutluyum. Bu da bir problem değil. Kimisi için çok ağır ve çok kalıplı bir motor olabilir. Bu sana ne zaman dezavantaj olur? Ağırlığının diğer motorlara göre yüksek olması. Saçma sapan bir yerde kalırsın. Motor bir şey olur böyle. Hani kaldırmak istediğinde diğer motorlara nazaran biraz daha ağır olduğu için üzerindeki ekipmanlarla vesaire çok daha efor harcarsın. Tek şeyi bu. Yoksa motor yürüdükten sonra ayaklarını çektikten sonra zaten ağırlık olmuş olmamış çok önemli değil. Bajaj'ın Öztu'da bulunan N250 modeliyle kıyaslayalım. N250 Dominar 250'ye göre daha hafif motor. Atıyorum girdim bir yere motoru geri çekeceğim. N250'yi çekmem geri çok kolay. Ya gerçekten Dominar'dan sonra ekstra kolay zaten. Motor tüy gibi hop diyor geri geliyor benimle beraber. Ekstra bir efor sarf etmiyorum ama Dominar'la bir yere girdiğim zaman önce ön fren sıkıp motoru yaylandırıp öyle geri almaya çalışıyorsun ki daha az kuvvet harcayarak motoru geri alayım. Öyle bir şey de yoksa hafif meyilde bile yokuş yukarı geri alabiliyorum ben. Ama yani bu
bu benim kondisyonumla alakalı bir durum. Herkes için bu kadar kolay olmayacaktır. Yani bu motor almayı planlıyorsanız bunu mutlaka göz ardı etmeyin ve düşünün. Hafif meyille geri geri gitmek zor. Ağır olduğu için zor. Yeni başlayanlar biraz zorluk çekebilir. Evet. Yani motoru hiç tanımıyorsa, motoruna ilk defa bineceğim, Dominar'a bineceğim deyince ağırlık biraz üzebilir, soğutabilir. İşte Forza'dır, X-Max'tir. Ondan da aşağı kalır. Yanı yok ağırlık Tabii. olarak. Onlar da ağır motorlar neticede. Şimdi bir önceki videoda bahsetmemiştim. Ya bence bu videoda da bahsetmenin çok anlamı yok ama yani sosyal medyada görüyorum abi Dominar 250 sağa çekiyor. Dominar 400 sola çekiyor. Abi motor sağa çekiyor. Bu kadar egzoz koyarsan motor sağa çeker. Ya bu bir mühendislik hatası mıdır? Evet, bu bir mühendislik hatası olabilir. Ama motor sağa çekiyor olması da abi motor sağa çekiyor, böyle bir kronik problem, ortalık yıkılıyor değil. Motor ilk gün piyasaya sürüldüğünde de o egzoz o kadar büyüktü. İşte yıllar geçti aradan hala o egzoz o kadar büyük ve hala motor sağa çekiyor. Yani elinizi bıraktığınızda motorun sağa çekmemesini ayarlayabiliyorsunuz dengenizle. Hepimiz zaman zaman yorulup bir elimizi bırakmak istiyoruz. Motor sağa gidiyor. Gitmiyor değil. Sol elini bırak, sağa salla. Bazen içinden geliyor, şöyle bir Titanic yapıyorsun. Motor sağa çekiyor. Ama dengeni güzel kurarsan sağa çekmesine de mani olabiliyorsun. Bunu bilerek alın. Yani ben full ellerimi bırakacak sürerim diyorsanız helal olsun, o ayrı mevzu. Bunu almayın abi. Tanışmak isterim o kişiyle. Sağa çekiyor motor. Bence bir problem değil. Bu fiyat bandında, yani bizim aldığımız zamana göreki fiyat bandında bu kadar dolu gözüken bir motor bu fiyatlara alınabiliyor muydu? Hala alınmıyor. Muhtemelen hala da alınmıyor dediğin gibi. Dolayısıyla tercih meselesi. N250 de güzel bir motor ama bana göre Dominar'a bindikten sonra daha ince kalan, cılız duran bir motor. Yani görsel olarak, biniş hissiyatı olarak beni tatmin etmiyor. Başka mesela Öztü çok mutlu, çok tatmin ediyor. Çok güzel adam için motor. Bu arada hemen şunu da ekleyeyim. N250 ile ilgili çok büyük bir kronik problem var. Oho. Bunun yakında videosu gelecek. Hem Kuralkan hem Bajaj bir miktar onlara sallayacağız gibi duruyor. Bizi sövmezlerse iyi. Büyük bir problemi var N250'nin kronik olarak. Bunu da buradan bir ön bilgilendirmesini vermiş olalım. Motorun lastikleri. Abi motora lastik diye bir şey koymuşlar. Ama lastik koymamışlar. PVC boru. Kauçuktan hallice motor birinci viteste teker sarıyor. Motor ikinci viteste de teker sarıyor. Motor üçüncü viteste de teker sarıyor. Bu kadar kuvvetli bir motor değil bu. Yani utanmazsa 4'te 5'te 6'da da teker saracak. Yani lastikler o kadar kötü ki diyeceğim. Lastik İlk 3 viteste komple teker sarabiliyor. Yani hızlı gaz açıp hızlı debriyaj bıraktığınızda kesinlikle yolu Berkay iyi biliyor bu refleksi. Motor yolu geziyor. O zaman da söylemiştim. Şimdi tekrar söylüyorum. Biraz ıslah gördüğünde ya da komple ıslah gördüğünde lastik kesinlikle yolda sizi tutan bir araç halinde olmaktan çıkıyor. Lastik kesinlikle değiştirilmeli. Ben bu yazı bir atlatayım. Dominar 400 modelinde yanlış hatırlamıyorsam 150 taban lastik var. Bunda 130 taban lastik var. Hala satmamış olursam ve bu motora biniyor olursam 160 taban lastiğe çıkmayı planlıyorum. Kaliteli bir lastik markasıyla. Çünkü bir kış geçirtmez artık bu lastik bana. Motorumuzda dörtlü flaşör yok demiştik. Bundan dert yapmıştık. Bajaj'a buradan iyi dileklerimizi yollamıştık. Hayatımızda hiçbir şey değişmedi. Gene Dominar 500 videosunun altında abi modülle birlikte dörtlü flaşör takılabiliyor yorumu geldi. Çok güzel. Yani dörtlü flaşör takılabiliyor olduğunu modülle ben de aşağı yukarı tahmin edebiliyordum. Ya sıfır aldığım motoru ben neden bayiye gidip garanti kapsamında dörtlü flaşör taktırıyorum? Yıl olmuş 2024. Bu kadar enteresan bir aksesuar parça değil bu. Yani dörtlü flaşör abi, bir tane düğme, bir tane dandik modül. Bundan da kısmayın. O kadar Ya da değil bundan yani. kısmayın. Ya lastikten zaten kısmışsınız kısabileceğiniz kadar. Dörtlü flaşörden kısmasaymışsınız. Keşke ekstra gidip bayiye garanti kapsamında dörtlü flaşör taktırmak benim tadımı kaçıran bir şey. Tekrardan abi bunda dörtlü flaşör yok çünkü çok standart bir donanım olması gereken bir donanıma bayiye gidip abi garanti kapsamında buna dörtlü flaşör takalım demek üzücü. Hatta yeni motorlarda artık ani fren yapınca dörtlüler yanıyor. Selam, ben teknoloji, nasılsın? Çünkü arabalarda da var, fren yapıyorsun arkadan gelen uyarıyor. Ya bu da teknoloji, 2023 model alet ama Neden bunu bu kadar ihmal ettiniz sevgili Bajaj? sevgili Hintliler. Yani iyi yapıyorum da taksana buna bir dörtlü. Saklama alanı yoktu. Saklama alanı hala yok. Bütün yani motor kendi kendine büyümedi. Biraz hormonlu duruyor ama yani büyümedi. Arka çanta demiri satılıyor ama çok çikin duruyor buna ya. Biz nasıl alternatiflere baktık? Tam bu koltuğun altında bez çanta takmak için strapler var. Hatta sadece strap değil, şu demirlerden bile alabilirsin orada. Bak burada yolu var. Bu straplere bir tane yani arç selesinin üstüne denk gelecek büyüklükte, artık 30 litre olur, 20 litre olur. Bir tane çantayla bunu çözmeyi planlıyoruz ki genelde diğer arkadaşların çantalarında paylaştırıyorum ya da sırt çantasıyla geziyorum. O da bir çözüm. Top gezi olanlar hep böyle oluyor. Top case'i olanlar, yan çantası olan arkadaşlar da var, onları da veriyorum. Bir de soğutma suyumuzda bir miktar eksilme var. Onda rodaj kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Yani rodaj süresince yağda ve suda eksilme normal diye biliyorum. Dolayısıyla onu çok problem haline getirmiyorum. Yani 2000 kilometreyi geçti zaten, bir tekrar servise uğrayıp abi halimiz vaktimiz durumumuz iyi mi diye bakılacak. Normalde 4000 kilometrede gidebilirsiniz diyor kitapçıda ama bir 2000'de de uğramakta bence fayda var. Bir genel olarak baksınlar. Sonuçta bir şey varsa erken teşhis iyidir.
diğer videoda yapmış olduğumuz gibi önce eksilerden bahsettik. Şimdi artılarından bahsedelim. Ne mutlu etti beni Dominar 250 için? Onlardan bahsedeyim biraz. Parça sıkıntısı yok demiştik. Parçayla ilgili bir işimiz olmadı ama yani stoklarını sorduğumuz zaman parçaları mevcut. Şöyle bir bilgilendirme yapayım. En pahalı parçaları ne diye sorduğumda motor bloğunu tenzih ederek konuşuyorum. O ayrı bir şey. Far. Aynası ikinci sırada, birinci sırada da farı çok pahalı. Arkadaşlar aynaya ve fara dikkat edin. Onlara özen gösterin. Yani far, kafa ve ayna bir miktar normal olması gerekenden bence pahalılar. Yani kafadan girme bir yere. Evet Diyeceksen yani arkadan gir. ya sağa sola manevra yaparken girer çıkarken de özellikle far grubuna dikkat edin. Oldu da farın camını çatlatırsan vizeden geçmiyor. Değiştirmek zorundasın. Sadece camı da muhtemelen değiştiremiyorsundur. Yeni Hoş geldin. far grubu. Olmaz. İnternette GP Composite'in ve farklı markaların far korumaları var. Yani alüminyum alaşımı olduğu için ne kadar korur bilmiyorum ama bir önlem olarak belki alınabilir. Çünkü bir videoda denk geldim, kaza yapmış ve far koruması olduğu için en azından farın camı hasar görmemişti. Yani Dominar 250 kullanıcılar açısından belki değerlendirilebilir. Zaten farkındadırlar onun olduğunu da gene de söyleyelim. Ya gene Dominar 250 ve Dominar 400 özelinde internette sorunlu videolar var. 400 kilometrede DL kıran, 1000 kilometrede kol çıkaran, o olan bu olan. İşte elektrik aksamından şikayetçi olan Çinli motorların ve Bajaj'ın da gerçekten kronik akü problemleri var. İşte aküm bitti, yolda kaldım, motor marş almıyor gibi problemler var ama yani bu aküyle alakalı bir problem. Bajaj üretmiyor sonuçta aküyü. Onun dışında gerçekten böyle abi şu kroniği var, şu problemi var, şuna da dikkat edin bak radyatörü deliniyor, çok ince. Şurası paslanıyor, alt granajı eriyor gibi problemleri, kronikleri motorun yok. Bajaj'ın başka markalarında gene biraz önce söylediğim gibi kronikler var. Daha sonra öğrendiğimiz ve fark edilen kronikler var ama Dominar 250 ve Dominar 400 özelinde bariz bir kronik problem yok. Bu açıdan mutlu edici bir motor. Alıyorsunuz ve diyorsunuz ki abi bir kroniği yok en azından. Ben bunu gözüm kapalı. Evet. Bir şey çıkartmayacak sürpriz başıma. Çıkarsa gerçekten o motorun üretimiyle tekil olarak problemli bir durum haline geliyor bu. Aklınızın kalmayacak, kronikleri olmayan ki yıllardan beri üretildiği için de kronikleri ele ele gelmişler buraya. Gönül rahatlıkla alabileceğiniz bir motor haline geliyor. Bir de bakımlarını zamanında hatta zamanından önce de yaparsanız bu gibi sorunlar çok daha önceden fark edilir. Evet yani ufak bir ses duyduğunuzda bir servis soruyu palatır sorup abi şuna bir bakar mısınız demeniz sorunuzun çok daha büyük hale gelmeden çözülmesi açısından önemli. Bir de özellikle Kuralkan için konuşuyorum. Bajaj bakım aralıklarını, bayinin size verdiği bakım aralıklarını geçirmeden gidin ve bakımınızı yaptırın. İnternette birkaç tane video var. 40 kilometre 50 kilometrelerde bile problem yaratmışlar. Umarım arkadaşların problemleri çözülür. 750 rodaj kilometresi olup 790'da bakıma girip bu 40 kilometre yüzünden garanti kapsamı dışına tutulması üzücü. Çok büyük kilometreler değiller bunlar. Yani 40 kilometre uzaklıktadır belki. Adam Evet. şimdi olmuştu. Ne yapsın yani? Yani o yüzden buna bir tık daha özen gösteriniz. Kuralkan bu konuda biraz anladığım kadarıyla katı davranıyor. Bir önceki videoda bahsettiğim üzere ki yine bu cümleyi çok kurduğum üzere kaydırmalı debriyaj çok mutlu ediyor. Çok rahat ettiriyor. Kaydırmalı debriyaj ne diye soralım bir önce. Evet, onu anlatalım. ne? Çünkü geçen sefer demişim ki kaydırmalı debriyaj var. Mutlu ediyor diye. Siz motorda vites düşürdüğünüz zaman normalde motor arka tekeri kilitler. Arka tekeri kilitlerse siz kayarsınız. Kaydırmalı debriyaj bu kilitleme hareketinin önüne geçiyor ve lastiği anlık olarak dahi olsa yolla temasını duraklatmadan devam ettiriyor. Daha yumuşak bir geçiş sağlıyor. Çok Evet. basit anlatırsak. Bunu ben de fark ettim. Yani debriyajı sıktığında böyle şıkır şıkır hani hiçbir şey yok. Çok güzel pamuk gibi vitesleri çok iyi gerçekten. Hem vites geçişleri çok güzel hem de daha önce de söylediğim gibi hala ve hala debriyajından çok mutluyum. Gerçekten pamuk gibi debriyajı var. Bu konuda tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Muhtemelen. KTM'nin mühendisliğinden geliyor olabilir. Debriyaj muazzam Şey yapmışlardır. mutlu eder. Ama öyle yapsanız daha iyi olmaz mı ya? Hintler demiştir öyle yapmış. Debriyaj okey. Hala çok yumuşak, hala çok güzel. Frenleri de çok iyi bu arada. Frenleme gerçekten güzel. Kısa mesafede durduruyor. Lastikten bağımsız konuşuyorum. Bu lastiğe rağmen ABS çok güzel durduruyor. Yani sen de sürdün. Sen de daha fazla motor sürmüş biri olarak bir yorumunu söyle bakalım. Bilmediğim bir motoru kullanırken ben frenlerini test ederim. Çünkü hani biraz mesafe gideceğim için fren bana lazım olacak. Nerede mutlaka. patlarız, nerede patlamayız bilmek Onu bir lazım. öğrenmek lazım. O yüzden ABS evet tam yerinde noktasında giriyor yani. Ön freni sıktın kaydı tuttu oluyor. Onda hiçbir sıkıntısı yok. Dik gidiyorsan dik duruyorsun motorla. Frenleri bu lastiklere göre gerçekten güzel tutuyor. Asfaltta güzelse hele müthiş. Ama lastiğe güvenmeyin. Düzgün lastikle de biz bir deneyelim. Brembo ile neredeyse aynı kalitede olan Baybire fren ekipmanları var. Ufak bir kaliteli balata değişikliğiyle daha da fazla frenleme performansı elde edebiliyorsunuz. Bunu da gene birkaç yerde gördüm. O da aklınızda bir bilgi olarak kalsın. Balatalar bitince bir 2 açlı full sinterli bir balata takarız deneriz. Balatanın bitmesi lazım ama önce. Tabii. 30.000 kilometre sonra. Bitti. Bekliyoruz.
Aktal kamera arkasında siz görmüyorsunuz. NC'yi o öğretmedi ama kendisinden çok özür diliyorum. Dominar tork hissiyatı olarak NC'den bunu çok daha güzel veriyor. Motor bloğu ve hacim olarak asla aynı şeyden bahsetmiyorum. Gazı açtığınızdaki tork dağılımından bahsediyorum. Şu 250'lik motor NC'ye göre bunlar çok daha keyifli hissettiriyor size. Bu açıdan çok keyifli. Motorun performans olarak da 250'lik bir motora göre bence gayet yeterli ve güzel bir motor performansı var. Top speed denemedik. Çünkü biz top speed merak eden insanlar değiliz. Biz güvenli A noktasından B noktasına gitmeyi seven insanlar olduğumuz için top speed kaç diye sormayı bilmiyoruz. Top speed kaçı gördü sorusuna bir önceki videoda ben 193 yazdım oraya şakasına. Mümkün değil nerede gördüğünüz sorusuna da uçurumdan aşağı yazmışım ama galiba o yorum gitmemiş oraya. Yani 193 uçurumdan aşağı görebiliyorsunuz arkadaşlar. İstiyorsanız deneyebilirsiniz. Tek sefer deneme şansınız var ama. Aynen, tek atımlı kurşunuz var. Motor performansı tork açısından asla üzmez. Çok mutlu ve çok tatlı. Uzun seyahatlere bile rahat rahat çıkarır aslında. Evet, uzun yolda Yormaz. yaptırır. Yormaz, üzmez. Motoru yüklediğinde, kendin olduğunda, eşyaların olduğunda herhangi bir performans kaybı yaşamadan rahat rahat sürersin yani. Uzun yolda da üzmez. Dominar 250'miz tork hissiyatı ve motor performansı olarak asla sizi üzmez. Çok keyifli ve çok tatlı bir sürüşü var. Tork hissiyatı çok iyi. Motor performansının hissiyatı size verdiği zevki çok iyi. Bu konuda kesinlikle bir şüpheniz olmasın. İmkanınız varsa ben almadan öyle yapmıştım. Bir arkadaşımla vardı, denedim ve gerçekten dedim ki keyif. Ya bu motor sürülür, keyifle sürülür demiştim. Ondan sonra almaya karar vermiştim zaten kesinlikle. Geriye ne kaldı? Amortisörlerimiz kaldı. Amortisörlerimiz hala benim için aynı kıvamda, aynı mutlulukta ve aynı rahatlıkta. Onun için de söyleyebileceğim ekstra artı bir şey yok. Yolda, çukurlarda, tümseklerde gerçekten üzmüyor. Gerçekten oturduğunuz kısmınızı hayatta mümkün mertebe mutlu ederek yola devam etmenizi sağlıyor. Şunların da biraz etkisi var tabii. Bunlar çok güzel. Tabii konfor seriyi de, yani konfor olarak takmadık biz onu tabii de. Alttaki seriyi korusun diye takmıştık. Konfor serinde bir miktar motora değen kısmınızı rahat ettirmesi konusunda katkısı var. Kaba et. Yakıta değinmiyorum. Neden değinmiyorum? Çünkü yakıt ayrı bir video olacak. Evet, bunu test edeceğiz çünkü. Çünkü gerçekten bu süre zarfında Dominar yani 500 videosundan bu yana motoru alıp şöyle bir 100 kilometre yapalım gelelim fırsatımız olmadı. Dolayısıyla bunu ayrı bir karşılaştırma videosu olarak bu ne kadar sunacağız. yaktı 100 kilometrede, o ne kadar yaktı, bu ne kadar yaktı olarak bir karşılaştırma yapacağız. O zaman daha en azından kayda değer bir verimiz olacak. Şu an çünkü alıyoruz 100 kilometre gidiyoruz da şehir içinden gidiyoruz, duruyoruz, kalkıyoruz ıvır zıvır. Aynı koşullarda test edersek daha güzel bir veri alırız. Yani o testi yapmak için bir fırsatımız, imkanımız, boşluğumuz olmadı özetle. O olduğunda onu da ayrıca bu kadar gidiyor, bu kadar yakıyor şeklinde mutlaka paylaşırız. Egzoz sesimiz güzel. Eskiden de güzeldi. 500 kilometreyken de güzeldi. 2000 kilometre oldu, hala güzel. Biraz daha kurum bağladığı için bir miktar daha tok bir ses verdiğini düşünüyorum ben artık ama yani herkesin de anlayabileceği bir ses değil bence. Egzoz üstünde çalışıldığını söylemiştik daha önce güzel bir sesi olsun diye. Yolda giderken ben mesela özellikle diğer Dominar 250'lerin seslerini dinlediğimde gerçekten diğer 250'lik motorlardan farklı bir tonda sesi var ve anlıyorsunuz. Bir tane Dominar 250 geliyor diyorsunuz. Çok büyük bir fark yok ama bir miktar farklı. O da sizi mutlu ediyor. En azından duyduğunda böyle mutlu oluyorsun. Evet, yani motorun üstündeyken özellikle egzozun sesi size bambaşka geliyor. Uzaktan duyduğunuzda biraz daha böyle o ne ya? Evet oluyor ama üzerindeyken kesinlikle sizi tatmin edici bir sesi var. Yani çevreyi dışarıdan çok rahatsız etmiyor özetle. Ama üstündeyken de sizi doyurucu bir ses. Yani buradan şu anlaşılmasın. Ben egzoz sesini hiç sevmiyorum bu arada. Ses dediğim motordan gelir çünkü. Motor bloğundan gelir, emme valflerinden gelir, sübaplardan gelir. Güldür. Egzozdan gelen ses olarak abartı olmaması ve tatlı bir tonajda olması benim için okey, mutlu edici. Kafa ötülemeye gerek yok. Tabii canım. Kimseye rahatsız etmeye gerek yok. 2000 kilometre sürdüğüm süre boyunca gece de çok yol yaptım. Ve kesinlikle farlar yolu güzel aydınlatıyor. Hatta 2 motor yola çıktık genelde geceleri. 2 motorda bile önündeki motorun da önünü aydınlatacak kadar güzel aydınlatıyor. Yani normal bir halojen ampule göre üstündeki led ampul halojen ampulünün aydınlattığı yeri bastırıp komple aydınlatabiliyor önünüzü. Bu açıdan kesinlikle gece önümü aydınlatır mı bir soru işareti olmuyor. Rahatlıkla önünüzü görüyorsunuz. Ekstra bir aydınlatma, sis farı takayım, ıvır zıvır takayım gibi bir ihtiyacın olmadı. Evet, olmadı. Çünkü yeteri kadar aydınlatıyor. Yeteri kadar da önden baktığınızda motorun görüldüğünü düşünüyorum. Arkadan 2 tane stopunuz gözüküyor. Önde de aydınlattığı kısımdan da fark ediliyorsunuz. O yüzden de dediğim gibi ekstra bir aydınlatmaya gerek yok. Stopları frene bastığınızda özellikle led olduğu için ekstra dikkat çekiyor ve fark edilmenizi sağlıyor. Adam evet biri var orada ve duruyor dedirtiyor yani. Son olarak da motorun kalıbından bahsedeyim. Motorun kalıbı keşke bu süre zarfında dediğim tek şey daha kalıplı olsaydı.
daha enli ve daha büyük. daha büyük bir motor olsaydı diye. Bu haliyle gayet görsel olarak da beni mutlu ve tatmin eden bir motor. Kalıbı olsun, duruşu olsun, grenajları olsun üstündeki, eni olsun. Diğer motorlara nazaran daha böyle benim için kendini hissettiren bir motor. Yani üzerine oturduğumda motor bana bisiklet gibi hissettirmiyor. Motosiklet gibi hissettiriyor. Ben de üstünde iri yarı kalmıyorum. Ya da motor benim altında minnacık kalmıyor diyeyim. O açıdan da kalıplı motor seviyorsanız tercih edilmesi için ekstra ayrı bir sebeptir bu da. Yeter daha anlattık. Evet, Black Sheep Motogaraj'da bugün Dominar 250'mizin 2000 kilometrelik sürüş kritiğini yaptık. Dominar 500 videosunun üstüne ekleyerek aynı şekilde gelmeye çalıştım. Umarım sizin için faydalı ve bilgilendirici bir video olur. Sizin de Dominar 250'niz, Dominar 400'ünüz varsa, karşılaştığınız sorunlar ya da sizi mutlu eden şeyler varsa ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Yorumlarda buluşuyoruz. Konuşalım. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. See you'lar. Evet, Giriyorum. Sus oğlum. Sus. bitti. Sus. Bitti. Bu iş burada bitti. Giriyorum dedim. Bu kadar seviyesizliğe ben gelemem oğlum. Esprinin bir hayatta bir seviyesi olmalı. Bak sinek ısırdı zaten gel. Bir önceki giriyorum dedin de kameraya girdin. Tamam mıyız? Bilmiyorum, tamam mıyız? Bir yere girme. Tamam. Sen girme. Ben giriş yapayım. Vazgeçtim. Giriş Hadi, yap. hadi gir. Sen dedin gir diye. Konuya. Tamam. Yani Dominar 500 yorumunda Dominar Domunar. Yok Dolunay. Dolunay 500. Şimdi bu videoda şöyle yapalım. Cümle olmadı. Baştan. Şöyle yapalım. Kuş sıçtı. Şılak sesini ben de. Oğlum kuş drop bıraktı orada. Evet. Bu Supply drop bıraktı. Ulan seni... Adamın yüzünü... lastiğe geliyorum. Evet. 210 taban lastik oluyormuş. Aktal oradan deliriyor. 205. Alman lastik. 255 60 16 takacağım ben ona. Olur ha. Berkay'ı kızdırmayı sevdiğim için öyleydi o. Yani Gel. Bu seni. kısım Etraf çok çekirge kaynıyor. Çekirgeleri yer mi? Öyle huyu var mı? Ama- yerse organik besin zaten onlar. Çık oradan. Çık. Tamam, o takılırken biz devam edelim. Evet. Gel küçük yardımcı. Gel. Bak çek. Ya da bizde bu var abi diye pintilerde en o diye buraya. 30 kilometre sonra. Abi ben hiç becerim. Top step ne yani? Motor, tork hissiyatı ve motor... Meatır be ya. Yani bilmiyorum artık dava mı açarlar, içimizden mi geçerler, yanımızdan mı bakarlar? Kapat kaydı, kapat.